Pakistan-Çin arasındaki işbirliği, Hindistan-Amerika arasında ve Rusya arasındaki ilişkiler, İran'ın Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler, bakın ne kadar karmaşık. İran sırf Pakistan'la zarar vermek için Hindistan'la işbirliği yapıyor. Hindistan kimin müttefiki? Amerika'nın müttefiki ve dolaylı olarak İsrail'le müttefik yapıyor. Yani İran, siz aslında dolaylı olarak kendi düşmanınızın müttefikleriyle işbirliği yapıyorsunuz ki sırf Pakistan'a zarar vermek için. Ama onlar da diyorlar ki Belucistan bölgesinden bize manipülasyon yapıyorlar ve İran'ı bölmek istiyor. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ittifak fikri nasıl doğdu? Tabii burada tek millet, üç devlet şiarıyla hareket etmemizin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor ve bu coğrafyaları aşan bir güvenlik ittifakı olarak adlandırmamız çok da abartı olmayacaktır. Çünkü zaten Gülsüm Hanım biliyorsunuz tarihi olarak da bizim Azerbaycan ve Pakistan'la derin kültürel, duygusal, hayati bağlarımız var. Türkiye'nin milli mücadele döneminde, yani milli bağımsızlık sürecimizde, Birinci Dünya Savaşı sonrası bizim topraklarımızı parçalamak isteyenlere karşı vermiş olduğumuz o bağımsızlık mücadelesinde, savaşında Pakistan'dan bize büyük destek geldi. Azerbaycan'dan bize büyük destek geldi. Ve Türk dünyasıyla doğudaki İslam dünyasının en büyük motivasyon kaynağı, belki de ilham kaynağı da Anadolu'daki o Kuvayi Milliye ruhu oldu. Çünkü bütün yokluklar, bütün imkansızlıklar, Çanakkale'yi geçilmez yapan aslında bu ruhtu, bu manevi destekti. Şimdi dolayısıyla Pakistan devleti ve Azerbaycan devleti arasında, hatta buna Afganistan'ı da katabiliriz ama üçlü olarak düşündüğümüzde bu anlamda derin, köklü ve bir tarihsel birlikteliğimiz var. Şimdi onların sevincimiz, üzüntüsü, üzüntümüzü. Bunu da ifade etmemiz gerekir. Şimdi bunun üzerine, bu kolonlar üzerine, bu temel üzerine eğer bir şey inşa etmeye çalıştığınızda bunun sağlamlığından şüphemizin olmadığını zaten gelişmelerle görüyoruz. Dolayısıyla bugün çok yönlü işbirliği alanları sadece manevi düzlemde değil, aynı zamanda enerji platformu, savunma sanayi ve jeopolitik olarak da Kafkasya'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan stratejik düzlemde gelişmeye başladı. Yani Doğu merkezli o jeopolitik fay kırılmaları veya kaymasını ve tabii etkilerinin aslında bugün barış temelli ekonomik kalkınma yolları bakımından da üzerinde de ciddi bir etki sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela bugün konuştuğumuz en önemli bu kalkınma yolları nedir? Birincisi Yeni İpek Yolu, geleneksel olarak ifade ettiğimiz. İkincisi de Yeni Baharat Yolu. Ve bu iki rakip proje birbiriyle şu anda mücadele ediyor. Bahsettiğimiz bütün bu hadiseler aslında bu ekonomik bilek güreş üzerinde, jeoekonomik üzerinde gerçekleşiyor. Peki geçtiği yollar neresi? Şimdi Yeni İpek Yolu'nun orta koridoruna bakıyorsunuz. Türkistan'dan geçiyor. Azerbaycan Hazar Havzası'ndan Anadolu'ya iniyor. Deniz İpek Yolu'na bakıyorsunuz. Güney hattına Pakistan, Hindistan, Basra'ya kadar uzanan hattan geçiyor. Yine Doğu Akdeniz, yine bizim Anadolu jeopolitiğine dayanıyor. Şimdi demek ki iki önemli rakip projenin düğümlendiği nokta bizim öz coğrafyamızsa, yani Türkistan'sa, Anadolu'da ben Türkistan olarak görüyorum çünkü. O zaman bu üç ülkenin bir araya gelmesi çok büyük bir hadisedir. Ve bu hadise aslında birilerinde ciddi olarak da rahatsız etmektedir. Çünkü bu aslında bölgesel güvenlik doktrin inşası ve bu bölgeselleşme adına önemli bir harç oluşturacak olan birliktelik, refah ve bölge açısından bir kalkınma oluşturacak. Şimdi siz bu anlamda buraya ekonomik refah ve kalkınma getirdiğiniz zaman bölge halkı bundan memnun kalacak. Sizin o zaman yıllardan beri sürdürmüş olduğunuz o dışarıdan müdahale, darbeler, manipülasyonlar, işte efendim IMF, Dünya Bankası üzerinden borçlandırma gibi girişimleriniz berhava alacak, işlemez hale gelecek. Diğer taraftan tabii ki İslam dünyası üzerinde oluşan birliktelik açısından da Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın son olarak Bakü'de vermiş olduğu üçlü fotoğrafın çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bilhassa biliyorsunuz bizim de bir vatan mücadelesi olarak gördüğümüz, bir milli dava olarak gördüğümüz Karabağ Zaferi'nde de bu üçlü mekanizmanın çok büyük etkisi olduğunu söylememiz lazım Azerbaycan'a verilen destekte. Ve şunu da söylemek lazım. Burada Ermenistan'ın Batı destekli ve Ermenistan'ın Karabağ üzerinden belki de oradaki Türkistan'ın birlikteliğini engelleyecek olan hamleleri bu stratejik üçgenin çalışmasıyla sağlandı. Ben bunu stratejik üçgen demekte şey görmüyorum Gülsüm Hanım. Çünkü şimdi coğrafya olarak da düşünelim. Türkiye burada, Azerbaycan burada, Pakistan burada. Şimdi şöyle çizelim. Alın size bir üçgen. Şimdi bu stratejik üçgenin iç düzlemleri, yani iz düşümleri içeriye ve dışarıya baktığımızda işte bu bahsettiğimiz hadiselerin çeperine girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu ülkelerin bir araya gelmesi, üç ülkenin bir araya gelmesi, bırakın duygusal birlikteliği, zaten jeopolitik bir zorunluluk, coğrafi bir zorunluluk. Şimdi buradan baktığımız zaman
Mesela örnek vermek gerekirse hem Karabağ Zaferi'ndeki destekler ve oradaki birliktelik hem de 2021 yılında Bakü'de gerçekleşen 3 kardeş tatbikatı Gülsüm Hanım. Bu çok kritik ve önemliydi. Evet. Çünkü bu 3 ülkenin her ne kadar birbirlerine çok yakın coğrafyalarda olmamasına rağmen güvenlik ve milli değerler bakımından bir blok oluşturma potansiyelini ortaya koyduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki aslında bu Gülsüm Hanım ortak tatbikatlardan yeni güç dengesine doğru bir geçiş bunu vesileyle baktığımızda. Ve bir önemli tabii ki Türkiye ile Pakistan arasında yapmış olduğumuz anlaşmalardan biri de Milgem korvet projesi kapsamında 2018 yılında Pakistan'la imzalamış olduğumuz 1,5 milyar dolarlık anlaşma. Ve bunun karşılığında Babür sınıfı korvetler biliyorsunuz iki ülke arasındaki en kapsamlı savunma anlaşmalarından biri oldu. Bakın Türkiye'nin milli savunma sanayindeki hamlelerinin sadece kendi güvenliği değil, dost, kardeş ülkelerin güvenliği bakımından da ne kadar büyük bir hadise olduğunu, ne kadar büyük bir atılım ve açılım olduğunu da karşımıza çıkarıyor. Yani hem bir savunma sanayi işbirliği hem de bir politik işbirliği zemini karşımıza çıkıyor. Bir de tabii ki 15 Haziran 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasında imzalanan Şuşa beyannamesi. Ve aslında bu Şuşa beyannamesi stratejik müttefiklik anlayışının tam anlamıyla resmiyete döküldüğü ve mühürlendiği bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından 2023 yılında Nahçıvan bölgesinde gerçekleşen Mustafa Kemal Atatürk tatbikatı. Ve bu tatbikat karşısında da sadece dediğim gibi Azerbaycan'la Türkiye arasında siyasi değil, askeri olarak da bu entegrasyonun ne kadar kalıcı olduğunu da bir şekilde görmüş oluyoruz. Bir de buna ek olarak işin ekonomik kısmına bakalım. Zengezur koridorunun da açılması ve orada ekonomik damardan akacak olan kanla beraber Türkistan'la Anadolu arasında bir doğal akışın da gerçekleşmesi ve bölgeye hem refah hem para hem de tabii ki siyasi ve manevi birlikteliği sağlayacak bir harç, bir çimento karşımıza çıkıyor. Her ne kadar İran ve Azerbaycan bundan rahatsız olsalar. Bir de bu işin tabii Gülsüm Hanım şeyi var, enerji boyutu var. Çünkü biz TANAP'tan Hint Okyanusu'na kadar aslında jeopolitik bir ittifak da ortaya koymuş olacağız. Bu üçlü stratejik üçgen sayesinde. Zaten biz biliyorsunuz TANAP ve Güney Akım gibi iki önemli projeyle Azerbaycan gazını yani Şahdeniz'de bulunan Azerbaycan gazını Avrupa'ya nakletmek suretiyle hem önemli bir geçiş güzergahı haline aldık hem de bir hub olma özelliği. Yani gazı depoluyoruz, gazı fiyatlandırıp tekrar satma imkanımız da var. Sadece geçiş güzergahı değil. Şimdi Türkiye'nin bu hem güvenliği bakımından hem çıkarları bakımından son derece önemli. Ve şunu da söyleyeyim tabii ki siz söylüyorum Ukrayna Savaşı'nı destekleyenlere siz Rus gazına karşı alternatif arıyorsunuz. Ne yapacağız diyorsunuz? Sizin kullanacağınız tek önemli alternatif, en güvenli ve en makul yol. Ukrayna Savaşı'nı destekleyenler Rus gazına alternatif ararlarken burada en makul yol, en ucuz yol neresi? Bakın bizim işte yapmış olduğumuz TANAP anlaşması ve Güney Gaz Koridoru. Şimdi iki proje burada yanınızda duruyor ve Türkiye siz bu kadar her ne kadar görmemezliğe çalışsanız da veya diğer İSMET gibi olmayacak projeler peşinde koşmanıza rağmen bakın yapamadınız. Rusları da yapamadınız, saf dışı bırakamadınız. O zaman bakın bu iki proje sizin için önemli. Dolayısıyla hem bu Rus gazına alternatif olma özelliğimiz ve enerji üzerinde oluşturmuş olduğumuz ittifakında aynı zamanda hem enerji terminali olmak hem de bu karşılıklı bağımlılığın olumlu anlamda büyük bir pozitif anlamda bir değer sağlayacağını da söylememiz gerekiyor. Çin'in Yeni İpek Yolu projesi kapsamında Çin ile Pakistan arasındaki işbirliği. Şimdi burada Pakistan-Çin ekonomik koridoru yani Çin'in Sincan bölgesi olarak bizim ama Doğu Türkistan dediğimiz Kaşgar bölgesinden Gwadar Limanı'na ulaşan devasa bir proje var. Ve bu yaklaşık 2000 kilometre kadarlık bir yolu karşımıza çıkarıyor. Ve Çin'i Malaka Boğazı'nı dolaşmak zorunluluğundan da alıkoyuyor. Daha kısa, daha güvenli bir yol olarak karadan hemen Gwadar'a inmek ve oradan Basra'ya doğru mallarını sevk etmek suretiyle bir çıkar aslında karşımıza çıkıyor. Yeni İpek Yolu karşısında. Ve burasının yaklaşık 62 milyar dolarlıkta bir yatırım. Dolayısıyla bu kalkınma motoru olarak adlandırılan bu güzergahın sağlıklı çalışabilmesi için sizin Pakistan'la işbirliği ihtiyacınız var. Şimdi Pakistan-Hindistan arasındaki mesele. Biz de değerlendirdik. Pakistan-Çin arasındaki işbirliği, Hindistan-Amerika arasında ve Rusya arasındaki ilişkiler, İran'ın Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler bakın ne kadar karmaşık. İran sırf Pakistan'la zarar vermek için Hindistan'la işbirliği yapıyor. Hindistan kimin müttefiki? Amerika'nın müttefiki ve dolaylı olarak İsrail'le müttefik yapıyor. Yani İran siz aslında dolaylı olarak kendi düşmanınızın müttefikleriyle işbirliği yapıyorsunuz ki sırf Pakistan'a zarar vermek için. Ama onlar da diyorlar ki Belucistan bölgesinden bize manipülasyon yapıyorlar ve İran'ı bölmek istiyor. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Eğer İran stratejik davransa Gülsüm Hanım, düşünelim o karpgahı şöyle coğrafi olarak Anadolu,
İran ve Pakistan. O arayan o boynuzun birleştiğinizi düşünsenize o boynuzu. Ki Büyük İskender hep o rotayı kullanmıştır. Büyük bir jeopolitik mihver. Büyük bir güç. Ama birileri bunu istemez. Araya ideolojik, mezhebi kartları sokar ve İran'ı bu anlamda bize karşı kışkırtmaktan da geri duymayacaklarını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla hem Hindistan-Pakistan arasındaki o Keşmir meselesini hem buradan savaş pozisyonu üzerinden su kartını ortaya koyanlar Pakistan'ı diğer ülkeler dediğim ama en önemlisi Türkiye ile ve Azerbaycan'la bir araya getirmemek üzere birçok manipülasyonu yaptığını ve ben iddia ediyorum Hindistan'la Pakistan arasındaki savaş pozisyonunu sırf bu üçlü mekanizmayı engellemek üzere çıkartılmak istendi. Başaramadılar ve o tarihi fotoğraf Bakü'de verildi. İşte o stratejik üçgen ittifakı bugün karşımızda sapasağlam durduğunu görüyoruz. Hocam Karabağ ve Keşmir özelinde değerlendirecek olursak bu gibi kritik meselelerde üç ülkenin ortak tutumu nasıl olur sizce? Şimdi Türkiye olarak biz Pakistan'ı Keşmir tezleri üzerinde ve oradaki Hindistan'la arasındaki husumet noktasında destekliyoruz biliyorsunuz. Ve bu destek Şahbaz Şerif'in özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği toplantılarda da defalarca ifade edildi. Ve birileri de Hindistan üzerinden işte Hindistan Türkiye'ye ambargo uygulayacak. Hindistan'da işte büyük zengin insanlar işte Türk mallarını almayacağız demişler. Tabii kendileri bilirler. Bu bir tercih meselesi. Ama onlar bu şekilde konuşuyor diye biz doğrudan vazgeçeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten tarihi olarak da 1947'de işte İngiltere'nin o bölgeden çıkmasıyla başlayan Keşmir probleminde nüfusun %80'i Müslüman olmasına rağmen o bölge Pakistan'a verilmedi. Ve Hindistan çoğunluğu Müslüman olan ve plebisit yapılması gereken, referandum yapılması gereken bölgede kendi çıkarı doğrultusunda tırnak içerisinde belli bölgelerine el koydu. Ve bu dondurulmuş sorun olarak birçok defa Hindistan'la Pakistan'ı ki iki nükleer devletten bahsediyoruz savaş pozisyonuna geçirdi. Ve Pakistan da dünyada tek nükleer silaha sahip İslam ülkesi. Şimdi şunu da söyleyeyim, o da önemli. Pakistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerde nükleer görüşmeler de var. Yani bakın bu önemli olacaktır. Çünkü İsrail burada nükleer bir devlet dibimizde ve biz burada bir denge sağlamak için ve güce güçle karşılık verilmemiz için Pakistan'la Türkiye'nin nükleer görüşmeler yapması gerektiğini ben de savunuyorum. Bu savaş için değil, barış için. Bu da bence önemli bir detay. Karabağ konusunda da Pakistan'ın biraz evvel söylemiş olduğum gibi azat edilmesinde, kurtarılmasında, Ermeni işgalinden kurtarılmasında büyük pay sahibi olduğunu ve bunu yaparken de Türkiye ile beraber koordineli hareket ettiğini, özellikle bizim hep söylediğimiz gibi Karabağ Savaşı'nda insansız hava araçlarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı o bölgeye göndermek suretiyle ve Mehmetçiğin Azerbaycan ordusuyla tek devlet ordusuymuş gibi hareket etmesiyle de orada ciddi bir kazanım sağlandı. Ve bu kazanımda da Pakistan'ın da büyük katkısı olduğunu söylememiz lazım. Ve bundan sonraki çatışma alanlarında ve diğer sorunlu bölgelerde de bence bu üçlü barış mekanizmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hocam peki bu ittifakın halklar arasında bir karşılığı var mı? Daha doğrusu nasıl bir karşılığı var? Bence en çok halklar arasında karşılığı var. Çünkü işte hepimiz gidip geliyoruz. Azerbaycan'a girdiğiniz zaman kendi öz vatanınıza giriyorsunuz. Hani gibi demiyorum bile, öz vatanınıza giriyorsunuz zaten. Dolayısıyla orada sohbet ettiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman o kültürel harmoniyi, o kültürel dokuyu, duygusallığı hissediyorsunuz. Yemeklerinde hissediyorsunuz, gezdiğiniz yerlerde biliyorsunuz. Bunu Saraybosna'da da bir şekilde hissediyorsunuz. Evet. Bosna Hersek'te de görüyorsunuz. Yani Osmanlı'nın eski coğrafyalarında bunu görüyorsunuz. Pakistan'da aynı şey geçerli. Bakın tek millet, üç devlet diyoruz. Bu şiarımız bu. Tek devlet, üç millet. Ve Pakistan'ın hem dediğim gibi milli mücadele dönemi ve Pakistan'la Afganistan'da bulunan Türk Birliği'nin ve oradaki Türk gücünün de bugüne kadar taşıdığı önemli miras var. Afganistan terörize edilmeye çalışıldı. Pakistan istikrarsızlaştırmaya çalışıldı, fakirleştirmeye ve kırılgan hükümetlerle beraber halkının devletin olan güveni sarsılmaya çalışıldı. Ama işin özüne inerseniz eğer, öze geldiğiniz zaman o doku hala devam ediyor. O maya hala diri. İşte bizi ümitlendiren, bizi ayakta tutan da o mayanın orada olması Gülsüm Hanım. Dolayısıyla ben halklar nezdinde bunun daha çok itici güç olduğunu, daha çok motivasyon kaynağı olduğunu ve o kardeşlik duygusunun da, o birlikteliğinin de devletler arası ilişkilerdeki liderler diplomasisinde çok pozitif anlamda yansıdığını düşünüyorum. Son olarak hocam bu üçlü ittifak gelecekte başka ülkeleri de içine alır mı? Ümidimiz o. Tıpkı 1937 Sadabat Paktı'nda olduğu gibi, tıpkı 1934 Balkan Antantı'nda olduğu gibi bölge ülkelerinin bir araya gelmesinden başka çaresi yok. Bölge sorunlarına sadece bölge ülkeleri çare bulabilir. Biz bunu Ermenistan'a da söylüyoruz, İran'a da söylüyoruz. Gelin hep beraber olalım. Bu coğrafyanın nimetlerinden hep beraber faydalanalım. Ermenistan ne dedik?
Sizin diasporanız Amerika'da, Fransa'da zenginlik içerisinde yaşıyor. Siz burada fakirsiniz. Alican sınır kapısı kapalı. Ne o? Sözde Ermeni soykırım iddiaları. Yalan bir iddia üzerinden yıllarca Türkiye ile aranızdaki ilişkiler bozuldu. Azerbaycan'la savaştınız. Hiç gerek yok. Kardeşçe yaşayabiliriz, özgürce yaşayabiliriz ve herkes buradan payını alır. Kafkas evi inşasından bahsediyor. İran'da aynısını söyledik. Mezhebi, ideolojik şeylerini kenara bırak. Gel beraber olalım. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bu birliktelik dünyaya meydan okusun ve barışı sağlayacak olan o bölgeselleşme, entegrasyon projelerinin de işte bu Türkiye'nin Anadolu'nun etrafındaki jeopolitikadan ancak oluşabileceğini görüyoruz. Bence bir çekim merkezi oluşturacak, çekim oluşturacak. Ve o çekim büyüdükçe de işte biz Birleşmiş Milletler'den medet ummaktan belki kendimizi alıkoyacağız. NATO'dan medet ummaktan alıkoyacağız ve diyeceğiz ki bizim kendi öz gücümüz var, irademiz var, her şeyimiz var. Burada bir zulüm varsa, mezalim biz orada olacağız. Orada bir haksızlık varsa orada olacağız ve bölgemizi barış bölgesiyle beraber bunu küresel bir yansımasını da sağlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.